Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Nurcan Sarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizden. Sizi tekrar görmek çok güzel. Benim için de öyle. Teşekkürler. Şimdi hocam, implant nedir? Her hastaya uygulanabilir mi diye başlayalım. Tabii. İmplant çene kemiğine diş eksikliklerinde yerleştirilen bir vidadır. En çok bana sorulan sorulardan biri de işte implant, her diş kaybına bir tane implant yapmak gerekiyor mu? Değil. Kökü evet taklit eder ama her diş içinde bir tane implant uygulamıyoruz. Ve her hastaya implant yapılamıyor maalesef. Bunun için sistemik engellerimiz var. %90 hastaya yapılabiliyor ama bir çene kaybı çok fazlaysa, kemik kaybı çok fazlaysa implant yapamıyoruz. İki, bazı sistemik hastalıklarda yapamıyoruz. İşte nedir bunlar? Şeker hastalığı ileri. Onların da aslında bir kısmına yapılabiliyor. Her şeker hastasına kesinlikle implant yapılamaz diye bir şey yok. Bunun için değerlere bakıyoruz aslında. Hemoglobin A1C dediğimiz hastaların bildiği 3 aylık geriye dönük kan şekeri ortalamasına bakıyoruz. Burada da yüksek olduğu zaman yine bazı implantları uygulayabiliyoruz ama bunu mutlaka hekimlerine danışmaları gerekiyor. İmplantta yenilikler nedir hocam? Aslında son birkaç yılda oldukça implantlar gelişti, değişti. Özellikle bu işte dedim ya az önce çene kemiği yetersiz olduğunda implant yapamıyoruz. Bunun yine belli bir seviyesi var. Kısa implantlar var artık. Kısa implantlarla yine o eskiden hiç implant olmaz dediğimiz bazı vakalara implant yapabiliyoruz. Onun haricinde de süreç değişti. Daha hızlı aynı gün işte ertesi gün üst yapı protezleri taktığımız implantlar var. Süreç değişen, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, iyileşmenin hızlanmasıyla birlikte ve aslında implantın yapısı, yüzeyinin değişmesi, o konik implantlar dediğimiz tamamen kuvvet dağılımının değiştiği, kemiğin stabilizasyonunu artıran implantlarla daha hızlı protez yapabiliyoruz. Evet. Peki implant tedavisinde süreç nasıl ilerliyor hasta açısından, sizin açınızdan? Burada hastaların kafası çok karışık. Çünkü işte internetten araştırıyorlar aynı gün implant, immediate implant, anında implant ya da işte bekleme, bazıları soruyor neden benimki işte arkadaşımın ertesi gün kaplaması takıldı ya da o 2 ay bekledi, 3 ay, benimki 5 ay, 6 ay. Süreç hastadan hastaya, kemik yapısından kemik yapısına çok değişiyor. Eğer biz çekim boşluğuna bir implant yapıyorsak anında, hasta bunun için 3 ay bekliyor kesinlikle, iyileşme süreci bekliyor. Zaten çekim boşluğu da aşağı yukarı 2-3 ayda kişiden kişiye, işte sistemik hastalığına göre de değişiyor hastanın iyileşme süreci ama minimum 3 ay. Eğer ki çekim boşluğu implant yerleştirmeye uygun değilse bu defekti bir çekimdir. Yani hastaya iltihaplı dişini çok bekletmiştir ya çekim çok travmatik geçmiştir. O zaman yine aynı günde çekim boşluğuna implant yapılamıyor. Çekim boşluğu 3 ayda en az iyileşiyor. Bazen 4 ayda, 5 ayda. Ondan sonra implant yapılıyor. Onun haricinde süreci etkileyen şeyler hastanın kemiğinin kalitesi. İşte bu All-on-4, All-on-6 hastalar çok duyuyor. İşte anında üst yapısı yapılıyormuş, hocam ertesi gün takılıyormuş kaplama. Evet takıyoruz, yapıyoruz ama bunun için de yine sürprizler karşımıza. Tomografisi de olsa hastanın kemiği yeterli de gözükse açıyoruz kemiği, implantı yerleştiriyoruz, bakıyoruz. Kemik çok yumuşak çıkıyor ve biz üst yapıları yerleştiremiyoruz. Yine hasta 3-4 ay beklemek zorunda kalıyor. Evet. Ama aynı gün üst yapısının yapıldığı, ertesi gün üst yapısının yapıldığı veya 2 ay sonra üst yapısının yapıldığı vakalar da var. Süreç 1 yıl uzayan hastalar da var. Kemik tozu greftlenmesine bağlı, kemik artırımına bağlı olarak. Peki hocam biraz önce bahsettiniz siz konuşurken. Aynı gün implant. Evet. Farklı isimleri de var herhalde. Bu tam ne demek? Hasta çekimini yaptırmış, çekim yeri iyileşmiş, herhangi bir sıkıntı yok kemik soketle ilgili. Biz implantı yerleştirdik buraya, konik bir implant kullandık ve o primer stabilizasyon dediğimiz kemiğe implantı yerleştirirken belli bir torkla yerleştiriyoruz. Bu bizim istediğimiz değerlere ulaşabilirse eğer ben kaplamasını yine hastanın ertesi günde bitirebiliyorum. Aynı gün geçişini yapıp ertesi günde bu bana ne gibi avantaj sağlıyor? Hasta dişsiz kalmamış oluyor. Estetik bir bölge ise diş eti ona göre şekillenmiş oluyor ve daha kalıcı dişe yakın bir şekil oluşturulmuş oluyor. O ara aşamalarda diş etini şekillendireceğim, ben orada bir papil oluşturacağım diye uğraşmamış oluyorum. Yani tek aşamalı bir cerrahiyle her şey bitmiş oluyor aslında. Bu çok istediğimiz bir durum ama tabii herkeste olmuyor.
Peki implant tedavisinde oluşabilecek bir komplikasyonlar ya da riskleri var mıdır? Tabii ki var. İmplant cerrahisinin ama böyle hastaların işte çok korkayım ben implant işte yaptırmayayım şöyle olur şişer yüzüm gibi bir komplikasyon değil de implantın tutmama olasılığı oluyor. Yani zaten her implantın bir başarı oranı firmanın da bize söylediği var. Tutmayabiliyor ama bu çok çok düşük bir oran. Hasta o gün işte korkuyor, belki dişini fırçalamıyor, belki araya bir yemek kartı kaçıyor. Bu bile implantı tutmasına engel olabiliyor. Hani fırçalamazsa, bakmazsa. Onun haricinde dediğim gibi kemik çok sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Veya bazen eski çekime bağlı orada küçük bir kök parçacığı kalmış oluyor. Belki bunu röntgende hani çok iyi ayırt edemeyebiliyoruz. O da sebep olabilir. Hani ya da sistemik hastalığı vardır hastanın, şeker hastasıdır, çeşitli ilaçlar kullanıyordur veya vitamin mineral eksiklikleri vardır. İşte B vitamini çok düşüktür, B12'si çok düşüktür ama hasta bunun farkında değildir. İmplantı tutmayabiliyor ama çok düşük bir oran. Peki hocam implant yaptırdık. Bunun daha sonradan bakımı nasıl olmalı? İmplant yaptırdıktan sonra bakım çok önemli. Ben genelde hastalara bir kılavuz veriyorum. Yani çünkü söz uçar yazı kalır. Hazır elinde bir kağıt olduğu zaman hasta oraya geldiğindeki stresle birlikte de hani her söylediğimiz aklında kalmayabiliyor hastanın. Ama yazılı bir kağıt olduğu zaman elinde, tabii bunu internetten de çok kolay araştırıp bulabilir ama bir kere o iplerin dikiş varsa eğer fırçalanması çok önemli. Onlar enfekte olduğu zaman yumuşak doku enfeksiyonu kemiğe sirayet edebiliyor. O da implantın işte kaybına sebep olabiliyor veya daha kötüsü implant kaybına sebep olmuyor ama implant çevresinde bir kemik kaybına sebep oluyor. Bu daha da istemediğimiz bir durum. Çünkü onu ömür boyu orada kalacak o implant ve o enfeksiyonla hasta sürekli mücadele edecek. İşte dişi tıkanacak, huzursuzluk verecek. O yüzden o ilk iyileşme aşamasındaki bakım, fırçalama, temizlik çok önemli. Önerdiğimiz gargaralar oluyor. Onların kullanılması çok önemli. Bazen implant diş eti altına gömülüyor. O zaman tabii ki enfekte olma olasılığı daha düşük oluyor implantın ama üst yapı hızlı bir şekilde yapılacaksa ağız ortamına bir kısmı açılıyor bu implantların. Ara parçalar takılıyor. Ara parçaların temizliği çok önemli. Çünkü oradan da yine diş eti henüz açık, iyileşmemiş bir yara var orada. Oradaki enfeksiyona bağlı implant yine zarar görebiliyor. Fırça, cerrahi fırçalar tabii ki ilk başta sert bir fırçayla hasta yarasından dolayı çok iyi fırçalayamayabilir ama cerrahi özel fırçalar var. Bunlarla fırçalanması. Ağız duşunu ilk aşamada önermiyoruz. Diş eti implant yapıldıktan, iyileştikten 2 ay sonra, çünkü tam kapanmasını istiyoruz o dokunun. Ondan sonra ağız duşuna geçiyor hastalar. Bunları zaten tek tek bütün hani anlatıyoruz biz hastaya, yazılı olarak da veriyoruz. Ama internetten de araştırıp bakabilirler. Bakım, temizlik çok önemli. Yine ilaçların kullanılması, antibiyotik mutlaka. Bazı hastalar hani çok fazla ben antibiyotik tüketmeyeyim, ağrım da yok. Genelde ağrı olmuyor zaten. Bir de ağrı kesici, ağrı kesicilerin ödem çözücü özelliği var. Biz aslında ağrı kesiciyi o yüzden veriyoruz. Hani ağrı olur diye değil. Çünkü %90'ında hastaların ağrı olmuyor. Ağrı olmayınca hasta ağrı kesici gerek yok ben bunu kullanmayayım diyor. Onu da istemiyoruz. Şişliği önleyen şey aslında ağrı kesici. Antibiyotik de yine mutlaka kullanmaları gerekiyor. Peki şimdi hasta implant istiyor. Hatta eksik olan birçok diş yerine implant istiyor ama kemik yapısı uygun değil. Ya da kemikleri erimiş, öyle bir güçlü bir çene yapısı yok. Böyle bir durumda kemiği güçlendiriyor musunuz ya da damak gibi protez dişler mi? Yani nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Alternatifleri var mı? Takma çıkarma protezi hemen hemen hiçbir hastanın istemiyor. Çok nadir. Evet. Ben de olsa istemezdim. Evet. Hak Ama veriyorum. uygunluk olmadığı durumda ne oluyor? Bu sefer hasta ileri cerrahilere razı olmak durumunda kalıyor. Çok nadir yani binde bir vakaya artık implant yapılamaz diyoruz biz. Hani kemik artırımı yapıyoruz. İşte nedir? Sinüsler sarkmıştır, hasta sigara içiyordur. Sinüs kendini genişletmiştir ve kemiğe çok az yer kalmıştır. Sinüs cerrahisi yapıyoruz. Sinüslerini yukarı kaldırıp kemik tozu koyuyoruz oraya. İşte bu durumda 6 ay bu kemiğin iyileşmesi oraya kemik tozunun kemiğe dönüşmesini beklemek durumundayız. Hastalar zaten artık öğrenmişler kemik tozu ya da graft diye geliyor bize. Onun haricinde başka cerrahi yöntemler de var. Tabii titanyum mesh diyoruz mesela. Hani özellikle estetik bölgelerde buralarda kemik kaybı çok oluyor. Özellikle ikinci kez her diş çekildiğinde bir de orada estetik olarak çukurluk da oluyor. Titanyum meshlerle araya kemik hapsederek hani mini vidalarla vidalayarak yine graft diyoruz. Membranlar kullanıyoruz. Daha çok alt çenede, gerçi üst çene arka bölgelerde de yapabiliyoruz. Bone splint dediğimiz kemiği işte kesip arasına kemik tozu ekleyip, çünkü bana hani en az 3 milim kemik olan her vakaya aslında yatay olarak
implant yapılabiliyor. İleri cerrahi hasta kabul ederse ve yumuşak doku da bunu desteklerse. O zaman Bazen yumuşak erteleme- doku cerrahisi Evet. de yapıyoruz. Evet, erteleme. Hiç ertelemeye gerek yok aslında. Şu an günümüz teknolojisiyle her şey mümkün. Evet, aynen öyle. Ertelenince tedavi de uzuyor çünkü. Evet. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Nurcan Sarı'ydı. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.